Atomun etrafındaki sis bulutunda bulunan bir elektron enerji seviyesini düşürmeye karar verdiğinde üzerindeki fazla enerjiyi foton olarak dışarı atar. Bu en basit oluşma mekanizmasıyla meydana gelen ışık artık evreni aydınlatmaya hazırdır. En büyük ışık kaynağımız Güneş'in merkezinde füzyon ile oluşan bir foton, trilyonlarca kez etrafındaki atomlardan sektikten sonra nihayet yüzeye ulaşır. Fakat yüzeye ulaştığında aşağı yukarı 100.000 yıl ila 1 milyon yıl geçmiştir. Ve artık onu durdurabilecek hiçbir güç yoktur ve tüm gücüyle dünyaya doğru gelmeye başlar. Bir foton gözünüze veya bedeninize çarptığında onun 1 milyon yıllık yaşamını sona erdirirsiniz. Karşılığında alacağınız şey ise görüntü ve vücudunuzdaki elektronun titremesiyle hissedeceğiniz sıcaklık. Ama bu buzdağının gözünüze görünen kısmı. Eğer size doğru harekete geçmiş bir fotonun frekansı çok yüksekse, yani taşıdığı enerji üst seviyelerdeyse, bedeninize çarptığı anda derinizin altına girer, önüne çıkan hiçbir şeyi dinlemez ve hücrelerinize kadar ulaşır. Hücre duvarınızı da aşar, çekirdeğe ve oradan da DNA'nıza doğrudan çarparak yıkım sürecini tetikler. Bu sadece tek bir fotonun yaptığı. Milyarlarcası aynı anda bunu yaptığında geri döndürülemez hasarı artık almışsınızdır. Sonra bunlardan gama ışınları yine yoluna devam edecek, evinizin çatısından çıkıp atmosferi geçecek ve belki kutup yıldızına doğru devam edecektir. İşte ışığın yüksek enerjili haliyle ortalıkta dolanan ultraviyole, X ve gama ışınları bedenimize düşman olan ışınlardır. Bunlardan birini göremezseniz kaçın. Radyoaktif bir element kafasına esip de çekirdeğinden alfa parçacığı fırlattığında hemen endişelenmenize gerek yok. Çünkü bedeninizi kaplayan deri, hatta bir defter yaprağı bile onu direkt durdurabilir. Aynı çekirdek, kendi içinde yaşadığı bazı sorunlardan ötürü bu sefer elektron fırlatmaya karar verdiğinde ve beta ışıması yaptığında onu biraz daha tehlikeli hale gelir. Fakat yine de mutfağınızdaki alüminyum folyodan bir parça koparıp karşısına tuttuğunuzda bunu da durdurabilirsiniz. Kulağa biraz garip gelebilir ama biyolojik doku hasarı ölçeklemesi olan Q faktörü, beta ışınları, X-ray ışınları ve gamma ışınlarında 1 iken alfa ışınlarında bu değer 20'dir. Can sıkıcı olan şey ise üzerinize gelen alfa parçacığı ağırdır, yavaş hareket eder, ortalığı yıka yıka gelir. Durdurulması kolaydır ama sert bir şekilde durduğu için tüm enerjisini tek bir noktaya biriktirir ve hücrelerinizde çarptığında en çok biyolojik hasarı verir. Yani radyoaktif bir elementin yaydığı alfa parçacıklarını nefes olarak içinize çekerseniz direkt 112. Güneş sistemimiz dışındaki galaktik ortamlardan ya da direkt güneşimizin kendisinden gelen ultra yüksek enerjili ışık hızına yakın hızda hareket eden bir parçacık atmosferimize girdiğinde görsel şölen başlar. Fakat bizim göremediğimiz bir görsel şölen. Çünkü bu parçacık %90 olasılıkla ya bir proton ya da alfa parçacığıdır. Az bir ihtimalle elektron da olabilir. Kafayı yemiş bu parçacık o kadar yüksek bir enerjiyle üzerimize gelir ki büyük hadron çarpıştırıcısı tarafından hızlandırılan parçacıkların enerjisinden 21 milyon kat daha fazla enerjiye sahip olabilir. Atmosfere dalış yaptığı anda moleküler ve atomik düzeyde önüne her ne gelirse çarpmaya başlar. Tabii bu çarpışmadan sağ çıkamadığı için X ışınları, piyonlar, miyonlar, elektronlar, nötrinolar ve nötronlara dönüşüp üzerimize yağmur gibi yağmaya başlar. Bedeninize çarpanlar ise çoğunlukla miyon ve nötrino olacaktır. Şemsiyeniz yoksa üzülmeyin, miyon ve nötrinoya göre sizler birer hayaletsinizdir. Sanki siz hiç orada yokmuş gibi içinizden geçip giderler. Ancak uzayda kalkansız bir gemideyseniz ya da korumasız kask ile uzay boşluğunda dolanıyorsanız işte o ultra yüksek enerjili parçacık hücrelerinizi kurşun gibi delip DNA'nıza ulaşır. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Benzer bir şekilde 12.000 kilometre üzerinde bir uçakla uçtuğunuzda ya da kutup rotalarına yakın uçuşlarda bulunursanız özellikle risk altındasınızdır. Çünkü deniz seviyesindeki insanların aldığı kozmik ışın dozunun en az 10 katına maruz kalıyorsunuz demektir. Unutmadan, olur da yolunuz uzaya düşer de uzay yürüyüşü yaparsanız ve gözünüzde birden ışık parlaması olursa çok da paniklemeyin. Retinanıza çarpan kozmik bir parçacığın ürettiği fotondan başka bir şey değildir. 14 Eylül 2015 Pazartesi sabahı saat 09.50.45'te önce uzay istasyonundaki astronotlar, milisaniyeler sonra ise dünyadaki bazı insanlar protonun milyonda biri ölçeğinde kısaldılar ve sonra tekrar eski haline döndüler. Bu anomaliyi dünyada birkaç kişi dışında kimse anlamadı. Evrenin en ıssız yerlerinden birinde
yaklaşık 1,4 milyar ışık yılı uzaklıkta iki dev yıldız yakıtlarını tüketmiş ve kara deliğe çökerek birbirleri etrafında milyonlarca yıl sürecek dansa başlamışlardı. Nihayet zaman geldi, aralarındaki mesafe birkaç yüz kilometreye kadar indi ve ışık hızına yakın bir hızla birbirlerinin etrafında dönmeye başladıktan hemen sonra birleşip dev bir kara delik oluşturdular ve Güneş'in parlaklığından 100 milyar trilyon kat daha parlak bir kütle çekim dalgalarını Dünya'ya gönderdiler. Etraflarındaki o son birkaç yörünge, çarpışma ve son sessiz çınlama sadece 200 milisaniye sürmüştü. Milyar yıl sonra Dünya'ya gelen o dalgalar, kara deliklerin son çığlıkları, işte bazı insanlara Dünya'nın çevresinin 100 milyar katına nispeten bir insan saçından daha ince bir mesafedeki değişimi yaşattı. Uzaklarda patlayan bir süpernovadan size ulaşan nötrinoyu durdurmak için tam 1 metre kalınlığında kurşun levha kullanın. Nötrino hem kurşunu hem de bedeninizi olduğu gibi delip geçecektir. Kurşun levhanın kalınlığını 1 kilometre yaptığınızda da aynı şey olacaktır. Abartıp levha kalınlığını Dünya ile Güneş arasındaki mesafe kadar yapsanız da o küçük parçacık önünde hiçbir şey yokmuşçasına levhayı yine delip bedeninizin içinden geçecektir. Elinizdeki kurşunun kalınlığını Güneş sisteminin uzak ötelerine aşağı yukarı bir ışık yıl kalınlığına getirdiğinizde ancak %50 ihtimalle o nötrinoyu durdurabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz son 5 saniye içinde Güneş'te üretilen trilyonlarca nötrino bedeninizin içinden geçip sonsuzluğa uçtu bile. Bulunduğunuz yer şu anda gece bile olsa ve Dünya sizinle Güneş arasına girse bile o ufak parçacıklar Dünya'nın yüzeyini delip geçer ve yine size karanlıktaki bedeninize ulaşır. Nötrinonun vücudunuzdaki herhangi bir şeye çarpma ihtimali o kadar azdır ki doğduğunuz andan itibaren her saniye trilyonlarcası içinizden geçtiği halde tek bir nötrinonun sizden bir atoma çarpması ancak siz 10 yaşlarınızdayken gerçekleşir. Evrendeki yapbozu tamamlamaya çalıştığımızda bildiğimiz anlamdaki görünür maddenin %5, karanlık enerjinin %68 olduğunu görüyoruz. Geriye kalan %27'lik bölümü ise karanlık madde oluşturuyor. Kendi galaksimiz Samanyolu da dahil olmak üzere pek çok galakside gözlenen, dönüş hızındaki olmaması gereken anormallikler ve bazı diğer etkiler karanlık madde kavramını ortaya çıkardı. Bu madde öncelikle siyah değil ve yerçekimi dışında hiçbir şeyle etkileşime girmiyor. Işık bile olduğu gibi içinden geçip gidiyor. Ne yansıtıyor ne emiyor. Bu anlamda karanlıktan ziyade tamamen saydam bir yapıya sahip. Ne normal madde ile ne de kendisi gibi başka bir karanlık madde ile de etkileşimi olmuyor. Ay büyüklüğünde bir karanlık maddenin Dünya'ya çarpmak üzere olduğunu hayal edin. Atmosfere girdiği anda tek bir şey meydana gelir. Dünyanın yarattığı yerçekiminden ötürü sadece 1 derecelik bir yörünge eğriliği. Bunun dışında Dünya'ya hayalet gibi davranır ve içinden geçip giderdi. Galaksimizi de çevrelediği düşünülen karanlık madde halesinin içinden Güneş sistemimizin de geçtiği düşünülüyor. Bilinmeyen, etkileşime girmeyen, sizi hayalet gibi gören ama asla kendisi görünmeyen bir yapı. Milyarlarca insanın içine sızıp sonra sessizce çekip gidiyor. İşin ilginci, böyle bir madde var mı, yok mu, ondan bile emin değiliz.